Genital organ sarkmaları, rahim sarkmaları nedenleri nelerdir diye giriş yapmak istiyorum. Tabii ki yaşlandıkça nasıl her tarafımız ufak ufak sarkıyorsa yer çekimiyle kadın genital organları yani uterusu, rahimi, idrar torbası ve arkadaki rektumu aşağı doğru bir yer çekimiyle çekiliyor ve dolayısıyla aşağı doğru yere doğru geliyor. Ve dolayısıyla bunun en önemli sebebi yaşlanma. Yaşlanma ile birlikte olan vücudumuzdaki bir takım değişiklikler. Kadın menopoza girdiği zaman emin olun östrojen seviyesi azalıyor. Östrojen ki buradaki alt genital sistemimizdeki, rahimimizdeki, vajinimizdeki dokuların sağlam kalmasını, oradaki kollajenlerin hayatta kalmasını sağlayan önemli bir faktör. İkincisi tabii ki kadın genital organları aynı zamanda çocuğun doğduğu, çıktığı veya bebeği de taşıdığımız organlar. Düşünün, bu kadın genital organlarını yerinde tutan kaslar var. Bir trombolin kası gibi düşünebilirsiniz. Bir trombolin gibi bu kasları düşünebilirsiniz. Pelvis kemiklerimiz. Evet. Pelvis kemiklerimizin ortasını dolduran bu kaslar ve bunların yanındaki bağ dokuları. Ortadan vajinimiz yani doğum yolumuz geçmekte. Önde idrar yolumuz, idrar torbamız. Arkada da son bağırsağımız. Bu organlar bakın öndeki idrar torbası idrarımızı depoluyor. İstediğimiz zaman boşaltmamızı sağlıyor. Yani bir kontinans, idrarı tutan bir mekanizma da bu yapıyla iç içe. Arkada kakamızın depoladığımız rektumumuz ve rektumu istediğimiz zaman dışarı boşaltmamızı sağlayan bir sfinkter mekanizmamız var. Yani bir conta sistemi var. İstediğimiz zaman açıyoruz, kakamızı yapıyoruz. Yoksa gazımızı, kakamızı tutabiliyoruz. Şimdi düşünün bu organ, genital organ sarkması dediğimiz zaman uterus, rahim yukarıdan gelmeye başlayınca ne yazık ki mesaneyi, bu sfinkter mekanizmalarını, arkadaki son bağırsağımızı ve onun sfinkter mekanizmasını, tutma mekanizmasını hepsini etkiliyor. Dolayısıyla kadında bir rahim sarkması dediğimiz zaman yalnızca bir rahimin sarkmasından değil, kadının yaşamını etkileyen birçok faktör de işin içine giriyor. İdrar kontrol mekanizmaları bozuluyor. İdrarını tam boşaltamıyor veya sık sık idrara gidiyor, geliyor. Geceleri idrara kalkıyor, sıkışıyor. Sıkışırken tuvalete koşarken idrar kaçırıyor. Veya gazını tutamıyor. Veya dışkılamak için eliyle itmek zorunda kalıyor. Yani bir yaşam kalitesi kadının bozuluyor. Ayrıca bir şey dışarı çıkınca kadının vücut imajı algısı da bozuluyor. Evet. Düşün, yani vücut imajı algısı bozulduğu zaman kadında Gonca Hanım, kadın daha kolay depresyona giriyor. Kendine güveni azalıyor. Kendine güveni azalan depresyona giren bir hanım daha çok yiyor. Kilo alıyor. Yani böyle bir kısır döngü kadın yaşamı için pelvik organ prolapsu yani rahim sarkması, idrar torbası sarkması, arkadaki son bağırsağımızın sarkması önemli bir konu. Tehlikeli mi? Bakın şimdi yani bu tabii ki tehlike dediğimiz zaman eğer idrar torbasını boşaltamıyorsa böbreklere baskı yapabilir. Zaman içinde üre kreatin yükselebilir. Ve daha çok yaşam kalitesini bozuyor. İdrar kaçırmada. Tabii olabilir. İdrar kaçırma olabiliyor, yaşam kalitesini bozuyor. Kakasını tutamıyor, gaz kaçırıyor. Toplum içine çıkamıyor. İşte dışarı çıkıyor, cinsel yaşamı bozuluyor, kendine güveni bozuluyor. Yani kadın kendisi 50-60 yaşına geldi, hayattaki bütün zorlukları aştı geldi, tam rahat edeceği sırada böyle kendisiyle yaşam kalitesini bozan birçok şeyle karşı karşıya gelmiş oluyor. Tabii ki bunların birçoğu önlenemeyen sebepler. Yani doğurmak, gebe kalmak, öksüren, kronik akciğer hastalığı olan veya kabızlı olup sürekli ıkıran hanımlarda bu pelvik organ prolapsunun sarkmaları daha çok görüyoruz. Çünkü sürekli mikro travmalarla demin söylediğim pelvik tabanı kapatan bu kaslar sürekli travmatize ediliyor. Sürekli minik minik travmalarda buradaki tutma gücünü yavaşlatıyor, azaltıyor ve bu organlar dışarı doğru yer değiştiriyorlar. Görülme sıklığı yüksek midir hocam?
Tabii ki bakın doğurganlık arttıkça, bir kadın toplumda yaşlı popülasyon arttıkça, tamam, karşımıza çok daha fazla kadın pelvik organ prolapsuyla gelecek. Bakın Türkiye'de artık bir yaşlı toplum, biliyor musunuz? 65 yaş üstü toplumun yaklaşık %10'undan fazlasını oluşturuyor. Evet. Yani biz artık organlarım dışarı çıktı, idrar kontrolüm bozuldu, işte kaka yaparken sıkıntılar yaşıyorum diyen, bir şey dışarı çıkan kısım moralimi bozuyor diyen kadınlarla çok daha fazla karşılaşacağız. Çünkü o yaş grubundaki insan miktarımız artıyor. Evet, bu insanın psikolojisini çok bozar diye düşünüyorum. Peki kadınlar bunu konuşabiliyor mu? Kaç kadın doktora başvuruyor? Vallahi bakın Sizce? şimdi, yani gençlerde cinsel yaşamı aktif olan hanımlarda, kendine özgüveni olan hanımlarda bu konuda el kaldırıp, evet Ateş doktor bey böyle bir sıkıntım var, idrar kontrol mekanizmam bozuk veya dışarı çıkan bir kısım var, moralimi bozdu diye gelebiliyorlar. Fakat kabul edersiniz ki yaş arttıkça bir ekonomik gücü azalıyor kadınların. Evet. İki, kendini ifade etmekteki güvenleri azalıyor. Ne yazık ki bu yaşlı hanımların doktora başvurma oranı düşük. Ve genelde kendi pratiğimden gördüğüm zaman bunları genelde aktif olan, akıllı kız çocukları annelerini doktora getiriyorlar. Evet. Yoksa bunların kendini ifade edip düzgün doktor bulup bunu tedavi ettirme gibi yetenekleri de bu kadınların zaman içinde azalıyor ne yazık. Evet. Peki tedavisi kolay mı hocam? Tabii ki baktığınız zaman yaşam kalitesini çok bozmayan, ciddi bir şekilde dışarı çıkmayan sarkmaları yalnızca hastayı bilgilendiriyoruz. Yaşam kalitesi bozuk değilse böyle yaşamasına devam edebilir. Bir problem yok. Ama yaşam kalitesi bozulduğunu ifade ediyorsa, yani bu bir cinsel yaşamı olabilir, İşte kendini kötü hissedebilir. Böyle bir durumda tedavi yapabiliriz. Gene ama hepsi dışarı çıkmış organlarının ve artık onlar iç çamaşırına sürtünmekten dolayı bir ince bir mukoza, ağız içimizi döşeyen bir epitelin sürekli travma olduğunu düşünün. Evet. Ve orada ciddi problemler, ülserler, yaralar, hatta zaman içinde emin olun pratiğimde birçok kez görmüşümdür, kanserler de çıkabilir. Dolayısıyla dışarı sürtüyorsa ve dışarı çıkmışsa mutlaka ve mutlaka bunların tedavi edilmesi lazım. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirsiniz ki bu hanım işte 82-83 yaşında, ameliyat edilmesine doktorlar müsaade, anestezi hekimleri müsaade etmedi. Peserlerimiz var, yani volüm sağlayan, içeri koyduğumuz silikondan yapılmış bir takım aletlerimiz var. O aletlerle dışarı çıkmasını engelleyebiliriz. Bu kadınlarda, gene yaşlı hanımlarda lokal anesteziyle kapatma ameliyatları yapabiliriz. Yani dışarı çıkmasını engelleriz. Evet. Ama içerideki o sarkık organ durabilir ama dışarı çıkamayabilir. Veya işte genelde sağlıklı bir hanımsa hangi bağlar bozulmuşsa onları onarma, onları güçlendirme ameliyatları yaparak bu hanımların yaşam kalitelerini mutlak surette iyileştirebiliriz. Evet, ama bu hanımların bizden bu istekte bulunmaları gerekiyor. Bir hanım düşünün, orta derecede bir sarkıklığı var. Yaşamından da mutlu. Yani hiçbir şikayeti de yok. Tuvaletimi tutuyorum diyor, kakamı tutuyorum, gazımı tutuyorum. Cinsel yaşamımda bana göre iyi veya yok. Tamam mı? Bu hanımların da bir cerrahi müdahaleye tabi tutulmasını uygun bulmuyorum ben. Evet. Yaşam kaliteleri iyiyse, kendileri bir doktordan veya hekimlikten bir istekleri yoksa Gonca Hanım, öyle devam edebilir. Ama en azından kontrollerine belli aralıklarla gitsinler ki hani ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Önemli çünkü. Mesanelerini boşaltıyorlarsa, böbreklerine bir zarar vermiyor.
gelmiyorsa yani öyle de devam edebilirler. Kendilerine bağlı. Evet, biraz menopoz sürecine girelim mi hocam? Tabii ki yani hepsi iç içe zaten. Evet ve konuşulmayan, yani Evet. konuşmaktan rahatsız oluyor hanımlar Evet. menopozu. Bu arada efendim sosyal medyadan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam canlı yayında hemen kendisine sorabilirim. Menopoz süreci ne zaman başlar, ne zaman biter? Bakın şimdi menopoz süreci değişken bir şey, yani kadından kadına değişebiliyor. Menopoz demek kalıcı olarak bir kadının adetten kesilmesi, adetlerinin bitmesi demek. Bunun için 12 ay boyunca adetleri görmeyen bir hanıma deriz ki artık menopoza girdiniz. Evet. Yoksa 2-3 ayda bir adet gören bir hanıma veya 6 ayda bir giren hanıma menopoz demiyoruz. Menopoz öncesi, menopoza geçiş dönemi olarak tanımlıyoruz. Ve kadından kadına da değişik. Gerçekten de 40 yaşından önce menopoza girme var. Buna prematür menopoz veya çok erken menopoz diyoruz. 40-45 yaşlarında menopoza girmek var. Buna erken menopoz diyoruz. Bir de 45 yaşının üzerinde, işte 46 yaş, 54-55 yaşında adetten kesilme, menopoza girmek var. Tabii ki bakın, bir 40 yaşından önce kesilen bir hanımla veya 45 yaşından önce adetleri biten, menopoza girmiş bir hanımın yönetimiyle 50-51 yaşında menopoza girmiş bir hanımın yönetimi birbirinden farklı. Tabii ki menopoz kadının yaşamını aynı sarkıkta gibi yaşamını çok olumsuz etkiliyor. Yani bu geçiş dönemi bazen sordunuz ne zaman başlar, ne zaman biter? 7,5 yıla kadar, 10 yıla kadar uzayan ateş basmaları, sıkıntıları, işte uykusuzlukları, gece terlemeleri, mood değişiklikleri, depresyonu süren hanımlar olduğu gibi hiçbir bende değişiklik olmadı. Adetlerim işte 12 aydan beri adet görmüyorum, menopoza girdim diyen hanımlar da var. Ama bu geçiş sürecini yaşayan hanımlar daha çoğunlukta, yaklaşık %75'i hanımların bu anlattığım mood değişiklikleri, terlemeler, gece terlemeleri, uykusuzlukları, kendini halsiz hissetmeleri, diz ağrıları, konsantre olamıyorum, işte hatırlayamıyorum gibi şikayetler de bize gelmekte. Bu geçiş dönemi uzun olabilir. Tabii ki neden olduğuna söylersek, yumurtalıklarımızda artık yumurta kalmıyor, bitiyor. Yumurtanın bitmesi demek, kadınlık hormonu yani östrojen ve progesteronun vücuttan artık çok azalması demek. Bakın, östrojen kadın yaşamı için çok önemli bir hormon. Ve en önemli noktasında Gonca Hanım, 45-50 yaşından önce kadınlarda kardiyovasküler hastalıkları çok nadir görüyoruz. Bir genetik yatkınlığı yoksa hanımefendinin pek görmüyoruz. Ama menopozdan sonra kardiyovasküler hastalıklar aynı erkeklerdeki oranlarda gözüküyor. Dolayısıyla koruyucu melekleri bitiyor. Dolayısıyla kadınlara diyoruz ki ve bu sigara karşıtlığı konusunda oldukça hastalarıma bilirler. Emin olun, sigara içmeyin. Çünkü koruyucu melek, bu östrojeniniz menopozdan sonra kalmayacak. Menopozdan sonra kalp hastalıkları, damar hastalıkları geçirme olasılığınızı ortadan kaldıracak melek gitti. Dolayısıyla gerçeklerle yüz yüze kalacaksınız. Onun için çok önemli. Menopozun ifade ettiğim gibi kadın yaşamında bir takım hem fiziksel hem ruhsal hem de günlük yaşamını ilgilendiren önemli bir değişikliklere sebep olan bir dönem. Evet. Bu ara çok sıkça duyuyorum çevremde. Erken menopoza girenlerin sayısı arttı mı hocam? Vallahi yani bir oran çok değişmemiştir. Fakat erken menopoz, yani 45 yaşından önce menopozu birçok sebepten olabilir. En önemli sebep genetik. Şöyle tarifleyeyim. Her kadın yeni yumurta yapamıyor. Annesinden ne yumurta aldıysa 2 sepet yumurta alıyor. Sağ yumurtalık, sol yumurtalık. Bu 2 sepet yumurtayla doğdu. Ve bunları menarş, yani ilk adet
görmeye başladığından itibaren bolca atıyor. Yani bir yumurta atabilmek için yüzlerce yumurtayı zayi ediyoruz. Bir yarışma var onların aralarında da. En iyi genetik içeriği olan yumurta yumurtlanacak diye zayi oluyor. Ve dolayısıyla bunlar belli bir noktada bitiyor. Bazı hanımlarda eğer annelerinden genetik sebeplerle az yumurta almışlarsa 45 yaşından önce, bazı hanımlarda 40 yaşından önce bitiyor. Tabii ki bunu bizim iatrojenik dışarıdan bir takım faktörler de buna etki edebilir. Aldığımız kanser tedavileri dolayısıyla aldığımız kemoterapik ilaçlar, gene radyoterapi yumurtalıklar maruz kalmışsa gene yumurtalıklardaki bu yumurtaları öldürecektir. Erken menopoza sebep olacaktır. Ama kadınların çok önemli bir kısmının iradesiyle yaptığı bir yanlış var. Sigara içmek. Bakın bir hanım her şeyi sigaraya bağlı. Evet, 20 yıl sigara içerse emin olun birçok epidemiyolojik çalışmada 2 yıl önce menopoza giriyor. Yani, o kadar etkili. Etkili. Ve onun için bunu şundan söylüyorum. Kendi özel pratiğimdeki birçok hanım sigara içiyor. Kime sorsam sigara içiyor musun? Evet. Çünkü o kısa hekimlik süremizde human papilloma virüsün kanser yapabilmesiyle bir ilişkisi var. Onun için vurguladığım bir konu ama genelde bir kadının sağlığına baktığımız zaman erken menopoza sebep oluyor. Birçok kronik hastalıkların, kalp damar hastalıklarında zemin hazırlıyor. Dolayısıyla sigara içmemek, erken menopoza girmemek için önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Duydunuz hocamı. Evet. Duydunuz hocamı. Kanserde kadın işte rahim ağzı kanserlerinde, kadın kanserlerinde menopoz sürecinde artış olur mu? Tabii ki bakın kanserler yani çok gençlik hastalığı değil. Ne zaman insidansı artıyor bunların? Yaşlanmakla insidansı kanserlerinde artıyor. Tabii ki baktığımız zaman dedik yani toplumumuz yaşlanıyor. Yaşlandığımız zaman kadınlarda gözüken kanserlerde yaşlı popülasyonumuz arttıkça artacak. Kadın doğum açısından en önemli şey tabii ki bizim de taramalarını yaptığımız, tedavilerini genel cerrahi arkadaşların yaptığı meme kanseri. Her 7-8 kadından bir tanesinin meme kanseri olacağı bir gerçek. Gene her yaklaşık 1,5-2 kadından bir tanesi rahim ağzı kanseri olacak. 1,5-2 kadın gene 100 kadından 2 tanesi rahim içi kanseri, endometrium kanseri olacak. Gene yaklaşık %1,5 kadında yumurtalık kanseri olacak. Tabii ki yaş arttıkça bunların insidansı da artıyor. Bakın menopoz için çok önemli bir şey. Yani 12 ay adet görmedik. Ne dedik? Siz artık menopoza girdiniz. Evet. Menopoza girdikten sonra olan uterus kanamaları, rahim kanamalarının mutlaka açığa kavuşturulması lazım. Ben işte 57 yaşındayım. 3 seneden beri adet görmedim. Şimdi kanadım. Herhalde gençleştim. Adetlerim geri döndü. Birden kanamalar mı hocam? Evet yani birden kanama oldu. Bu mutlaka bir hekim tarafından alt genital sistemi yumurtalıkları rahiminin mutlaka dikkatli bir şekilde bakılması, hatta biyopsi alınarak rahim içinde bir kadınlık varsa bir hekim başka bir şekilde bunu ortaya koyamamışsa mutlaka bu hastaların irdelenmesi gerekiyor. Bakın gene postmenopozal dönemde yani bu yaşlılık döneminde, gerçi yaşlılığı da artık 75 sonrası diyoruz. Diyorlar. Evet. 75'e kadar orta yaş, 75-85 işte yaşlı, 85 sonrasında kırılgan grup olarak tanımlıyoruz ve tedavilerimizi ona göre yönetiyoruz. O zaman yaşlı demeyelim de işte menopozdaki hanımlarda bir karın içinde şişlik, hazımsızlık gibi basit bir bulgular olduğunda da genelde bu hanımlar gastrointestinal yani mide bağırsak doktoruna gitmekte, hazımsızlığım var gibi bir takım ilaçlarla bunu çözmeye çalışılmakta. Bir takım şeylerin habercisi olabilir. Evet, yumurtalık kanserinin emin olun hiçbir habercisi yok.
Yani ne zaman ki biz kadının karnı kocaman şişiyor, şiştikten sonra içinde sıvı birikiyor. Ondan sonra tanı koyuyoruz. O zamanki devrede yaklaşık 3 oluyor. Ve dolayısıyla bakın böyle bir şikayetler varsa mutlaka ve mutlaka bana sorarsanız her kadın senede bir yumurtalıklarına mutlaka baktırmalı, hekim tarafından tuşe edilmeli. Aile riski varsa bunlar daha farklı yöntemlerle yapılmalıdır. Gene bu karnı şişen hanımların, hazımsızlığı olan hanımların mutlaka jinekolojik, onkolojik muayenelerinin yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evet. Peki hocam, menopoz sürecinde hani menopozu uzatmak için bir takım ilaçlar kullanılıyor. İşte östrojenler kullanılıyor. Ya da bu kullanılmalı mı diye soracağım, ya da menopoz sürecinde bir takım etkileri yok etmek için yeni tedavi yöntemleri var mı? Şimdi bakın, 88'de uzman oldum. 2002-2003'e kadar menopoza girmiş olan hanımlara veya girmekte olan hanımlara hormon replasman tedavisi yapmazsak malpraktis kabul ediliyordu. Yani yanlış hekimlik yaptın deniyordu. Fakat bu 2000'li yılların başında ve işte 1998, 99, 2000, 2001'de yayınlanan yayınlarda gördük ki yani bizim kullandığımız hormon, dışarıdan aldığımız östrojen veya yapıştırma östrojen kalp damar hastalıklarından korumuyor. Demin söyledim, kadınların koruyucu meleği östrojen. Evet. Ama doğal östrojen. Bu dışarıdan verdiğimiz östrojen dendi ki bu çalışmalarda gösterildi, kalp damar hastalık riskini azaltmıyor. Hatta işte WHI veya 1 Million Study 2 tane çalışmada dedi ki bir miktarda artırıyor. Zaten biz o noktaya kadar neyi biliyorduk? Kullandığımız dışarıdan östrojenin meme kanser riskini bir miktar artırdığını biliyorduk. Ama kalp krizi riskini, damar hastalıklarını azaltması o kadar hayatiydi ki, çünkü menopozdaki kadınlarda birinci ölüm sebebi nedir? Kardiyovasküler hastalıklardır. Evet. Ve dolayısıyla bunu azalttığımız için bu meme kanserindeki minik artmaları göğüs geriyorduk ve kullanıyorduk. 2002'de, 3'te çıkan bu çalışmalarla artık bu damar hastalıklarından kalbimizi korumadığı ortaya çıkınca, bakın 2000'li yıllarda 600 milyon olan menopozdaki hormon replasman tedavi kullanımı tüm dünyada günümüzde 6 milyona düştü. Yani %1'e nüfusumuz, dünya nüfusu artmasına rağmen çok azaldı. Sebep neydi? İşte kardiyovasküler riskleri azaltmıyor, hatta bir miktar arttırıyor mu diye. Fakat şimdi verilebilir mi? Yani son yıllarda yapılan, son 10 yılda yapılan çalışmalarda Gonca Hanım gördük ki bu çalışmalar, bu 2000'li yıllarda yapılan çalışmalar hep 60-65 böyle yaşlı hanımlarda yapılmış. Ama biz menopoza yakın, menopozlu hemen başlangıcında 60 yaşından küçük hanımlara hormon replasman tedavisi verirsek, yani östrojen, yapıştırma veya fısfısla veya oral yolla verirsek kalp krizinden bir miktar koruduğunu, bunun tedavinin zamanlamasının menopoza hemen yakınsa, 60 yaşından küçükse faydalı olacağı yönünde çalışmalar çoğalmaya başladı. Ve dolayısıyla şimdi bakın, hormon replasman tedavisinin ciddi faydaları da var. Ne var? Bu anlattığım işte uykusuzluğu, ateş basmaları, terlemeleri, konsantrasyonum bozuldu, yerine gelmiyor, hatırlayamıyorum gibi işleri düzelttiği yanında kemik kırılmasını, kemik kırılganlığını azaltıyor. Önemli. Evet, özofagus, mide ve kolorektal kanseri azaltıyor. Bu önemli bir iş. Ve dolayısıyla bütün bunların yanında gene önemli bir iş ki kadınlarda, menopozlu hanımlarda alt genital sistemimiz çok inceliyor, kuruyor, cinsel yaşamı kötüleşiyor, bunları da iyileştiriyor. Bunlar faydalarımızı koruyor. Evet. Öbür tarafta en büyük zararımız
neydi? Stroke, yani kalp krizi geçirme, beyin damarlarının tıkanması, tromboembolizm en büyük riskimiz. Buradaki tartışmayı anlattım. Zamanlama erken olursa bu risk azalabilir mi? Bu daha net ortaya konmuş bir iş değil. Bir hipotez olarak devam ediyor. Bunun yanında gene ilaç kullanmamızın, hormon almamız safra kesesi hastalıklarını arttırıyor. Meme kanser riskini arttırıyor. Over kanser riskini arttırıyor. Yani bir tarafta faydalar var, bir tarafta zararlar var. Karar kompleks bir olay. Evet. Yani bu karar tutup ben bunu alayım mı dendiği noktada hekimin o hanımı tanımadan, niye aldığını iyi kestirmeden, risklerini ortaya koymadan vereceğimiz bir karar değil, emin olun. Hormon replasman tedavisi kompleks bir kararla verilir. Evet. O zaman şunu anlıyorum. O kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki. O zaman bir hanım menopoza girdiği zaman doktor kontrolünde mi olmalı? Tabii ki. Yani menopoz... Çünkü melekler gidiyor. Melekler gitti. Melekler gidiyor. Evet. Başka melekler bulmak gerekiyor. Evet. O da doktorlarda önemli yani. Ben bunu anlıyorum. Bakın biliyorum. benim oradaki konsept de farklı. Şimdi siz menopoza kadar vücudunuzu kötü kullandınız. Yani sigara içtiniz, kilolu geldiniz, kemiğinize 30 yaşına kadar kalsiyumları depolamadınız, spor yapmadınız, güneşe çıkmadınız, kemiğinize stres vermediniz, kemiğiniz kırılgan girdiniz, tamam? Sigara içtiniz, yani hiçbir şeyinize dikkat etmediniz, dolayısıyla kalp ve damar sisteminiz kötü girdiniz. Evet. Ve yani menopozda bunları bir düzeltecek tek bir ilaç yok ki. Evet. Yani oradaki östrojen de fayda etmez ki. Ve dolayısıyla menopoza akıllı bir kadın daha çocukluktan itibaren spor yaparak 30 yaşına kadar kemiklerine bol kalsiyum depolayarak, canının kıymetini bilip sigara içmeden bu yaşa taşıyarak, işte gene menopozda gördüğümüz nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Parkinson, bunlar için toksik maddeleri çok almayarak, yani hayatını menopozlu yılların bir gün geleceğini düşünerek hazırlamalı. Hazırlıyor muyuz hanımlar bilmiyorum. Evet, bilemiyorum. Hazırlayarak gelmiyor. Evet. Yoksa menopoza geldim, menopoz oldum, ben her şeyi koruyayım. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Evet. Peki menopozda cinsel yaşamla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki söylemek isterim. Menopozda bakın gerçekten de östrojen hormonu vulvamızda, vajinamızdaki epiteli besleyen hormon. Bu hormon giderse bu doku incelmekte ve kuruluk olmakta, kayganlığı bitmekte ve dolayısıyla cinsel yaşamı kadın için bir eziyet olabilmekte. Ve gerçekten de aynı şekilde bu hormonlar alt üriner sistemimizde etkilemekte. Yani mesanenin belli bir kısmını ve dışarı idrar yaptığımız üretrada östrojen bağımlı bir doku. Ve buralarda da incelme olunca kadın sık idrara gidiyor, sıkışıyor, idrarını yaparken yanmaları oluyor, boşaltamadım zannediyor. Bir sürü bir yaşam kalitesini bozan, cinsel yaşamını bozan bir takım zorluklar yaşıyor. Bakın benim net olarak bildiğim bir iş var. Lokal olarak kullanılan östrojenler, lokal olarak vajinaya uyguladığımız östrojenler sistemik etkileri hemen hemen yok. Demin anlattığım stroke'tur, işte meme kanseri, işte yumurtalık kanserini arttıracak, safra kesesi risklerini arttıracak bir etkileri yok. Dolayısıyla bu şikayeti olan hanımların lokal östrojen kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa emin olun burada oluşan enfeksiyonlar ciddi ürosepsislere, yani idrar yolunda ciddi sepsislere, enfeksiyonlara da sebep olabilir. Bu yeni nesil ilaçlardan değil mi? Son bahsettiğiniz yeni çıkan. Yeni çıkan çok düşük dozda östrojen içeren tabletlerimiz var. Bu tabletleri vajinaya koyduğumuz zaman emin olun kadının cinsel yaşamını iyileştiriyoruz. Üriner semptomları anlattığım idrarla ilgili problemlerini asgariye indiriyoruz. Ve üriner sistem enfeksiyonlarını asgariye indiriyoruz. Dolayısıyla yaşam kalitesi ve risklerini kadının azaltıyoruz. Yani alt genital sistemde
östrojensiz kalmaya müsaade etmeyelim. Evet. Çünkü emin olun kadınlar 50 yaşından sonra menopoza girdiğini düşünelim. Dedik yani 75'e kadar orta yaş. Bu hanımların da cinsel yaşamı devam edecek. Aynı şekilde erkeklerin de o yaşa kadar rahat devam ettiğini biliyoruz yeni bir takım desteklerle. Dolayısıyla hanımlara bu konuda yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam son 3 dakikamız, sizin uzmanlık alanınız onkoloji. Kanser konusu. Hanımlara özellikle kanserle ilgili, menopozla ilgili altını çize çize konuşmak istediğiniz bir şey varsa almak isterim. Tabii ki demin söyledim. Menopoz bir kadın yaşamında kaçınılmaz bir nokta. Buraya her hanım gelecek. Yok ben menopoza girmeyeceğim diye bir bulgu yok. Psikolojik etkileri Evet. de çok. Hala hanımlar bunu konuşmak istemiyor. Evet. Kendi aralarında bile, böyle dost sohbetlerinde bile hala hemen uzak duruyorlar, Evet. kaçıyorlar falan yani. Evet, bir de uzun ve sağlıklı yaşamak artık biliyorsunuz her insan tarafından istenen bir nokta. Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsak bir menopozlu yıllarda biz östrojen eksikliğiyle karşı karşıya kalacağımızı bilmeliyiz. Vücudumuzu buna hazırlamalıyız. Tabii ki eğer buna çok hazır değilsek östrojensiz kalmaya, menopoza yakın 60 yaşının altında işte ben daha çalışıyorum, müdürüm, konsantrasyonum iyi olmak zorunda, beyin fonksiyonlarım iyi olmak zorunda, iyi uyumak zorundayım, durup dururken terlememek zorundayım diyen hanımlara bir hormon replasman tedavisi bu riskleri anlatılarak yapılabilir günümüzde ve mutlaka gene koruyucu melek biliyorsunuz kemikleri koruyor. Evet. Koruyucu melek gittiği zaman kemiklerimize mutlaka gençken stres verelim, spor yapalım, kalsiyumdan bol beslenelim. Menopoza girdik. Mutlaka kalsiyum, D vitamini, selenyum, çinko gibi kemik sağlığı için olan bir mineralleri ve vitaminleri alınmasını öneriyorum. Ve demin de vurguladım. Eğer alt genital sistem problemleri varsa, yanmalar, ilişkide zorlanmalar, işte sık idrara çıkmaklar, sıkışmalar varsa bu bölgeye lokal östrojen kullanımı genel riskleri taşımıyor. Bunlar yapılabilir ve kadınların amacımız sağlıklı yaş almalarını ve uzun ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak olmalı. Sağlamak olmalı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, verdiğiniz çok değerli bir can kulağıyla, can kulağıyla dinliyorum size. Eminim ki ekran başındaki hanımlar da dinliyordur. Hocamın sosyal medyasını aşağıya verdik efendim. Lütfen sormak istediğiniz sorular varsa kendisine ulaşınız, sorunuz. Tek tek cevap veriyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Sosyal medyada çok güzel videolar çekiyorsunuz. Evet. Çok hoşuma gidiyor. 1 dakika içinde her şeyi özetliyorsunuz. Hocamın sosyal medyasına giriniz ve bilgilendirme videolarını mutlaka izleyiniz efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli eşinize ve ailenize de saygılar sunuyorum efendim.